kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün beraber karamelize şerbetli etimek tatlısı yapıyoruz arkadaşlar. Tam ölçülüdür tarifimiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen detaylarına geçiyorum. Uygun bir tavanın içerisine 1,5 su bardağı toz şekeri alıyorum. Ve ocağımı orta ateşte açıp şekerimi erimeye bırakıyorum. Bu aşamada hiç kaşık değdirmiyoruz. Sadece tavayı sallayarak şekerin büyük oranda erimesini sağlıyoruz. Şekerim büyük oranda eridikten sonra artık spatula ile karıştırarak tamamının erimesini sağlıyorum. Üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Suyu ekledikten sonra şeker bu şekilde katılaşacaktır. Yalnız hiç telaş etmeyin. Hafifçe şöyle spatula ile karıştırarak yine pişirmeye devam ettiğinizde şeker eriyecek, tamamen şerbet kıvamını alacaktır. Ben etimek tatlısını hep bu şekilde hazırlarım arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Şekeri karamelize bir şekilde erittikten sonra üzerine su ekliyorum ve tamamen eridikten sonra 10 dakika bu şekilde kaynatıyorum. Kaynayan şerbetimi ocaktan alıyorum ve ılımaya bırakıyorum. Bu arada büyük boy kare fırın kabı kullandım. Bir paket tuzsuz etimeğim var. Etimeklerimi fırın kabımın tabanına diziyorum. Etimeklerin üzerine hazırlamış olduğum karamelize şerbetimi bol bol döküyorum. Tamamını dökelim arkadaşlar. Etimekler şerbetin tamamını çekecektir. Tarif tam ölçülüdür. Hiç tereddüt etmeden bu tarifi sizler de mutlaka deneyin. Etimek tatlısı sevmeyenler bu tarif ile düşüncelerini bir kez daha gözden geçirecekler. Gerçekten şahane oluyor. Biz muhallebisini hazırlayana kadar etimeklerimiz tamamen şerbetini çekecekler. Uygun bir tencerenin içerisine 1 litre süt, 1 çay bardağı toz şeker, 6 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişastayı alıyorum. Tel çırpıcıyla topak kalmayana kadar malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Büyük oranda topaklar eridikten sonra tenceremi ocağa alarak sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Karıştırmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar, dibi tutmasın. Bu arada tarifte kullanmış olduğum malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Evet, muhallebimiz artık kıvam aldı, koyulaşmaya başladı, göz göz kaynamaya başladı arkadaşlar. Bu aşamadan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ilave ediyorum. Vanilya ve tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Yedikçe yedirten, kaymak gibi çok hafif bir tatlı arkadaşlar. Sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla yaparak ailenize, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Pişen muhallebimizi hemen sıcakken etimeklerimizin üzerine dökelim. Görmüş olduğunuz gibi etimeklerimiz de şerbetini çok güzel bir şekilde çekmişler. Evet, muhallebimizi soğumaya bırakalım. Biz de üzerinin krem şantisini hazırlayalım. 1 kutu toz krem şantiyi 250 mililitre süt ile koyulaşana kadar çırpıyorum arkadaşlar. Krem şantiyi vaktiniz varsa bir 10 dakika dolapta bekletirseniz kıvamı daha da güzel olacaktır. Ve tamamen soğuduktan sonra muhallebimizin üzerine hazırlamış olduğumuz krem şantimizi koyalım. Ve krem şantiyi tatlımızın her yerine gelecek şekilde eşit oranda düzleyelim. Benim en sevdiğim tatlılardan bir tanesi arkadaşlar etimek tatlısı. Sizler de benim tarifimle mutlaka deneyin. Gerçekten şahane oluyor. Tatlımın üzerini böyle bir aparat yardımıyla şekillendiriyorum. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyerek, şekil vererek servis edebilirsiniz. Tatlıyı bu aşamadan sonra en az 1-2 saat buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Bu sayede çok daha düzgün dilimler elde edeceksiniz. Ben hiç bekletmeden dilimledim. Buna rağmen dilimlerim pürüzsüz bir şekilde çıktı.
Evet arkadaşlar, tarifimin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyorum. Sizlere tatlımın kıvamını, dokusunu detaylı bir şekilde gösteriyor olacağım. Üzerini Hindistan cevizi, kivi ve toz Antep fıstığıyla süslemeyi tercih ettim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Kanalımda birbirinden farklı, birbirinden lezzetli, sütlü tatlı tarifleri bulabilirsiniz. Kanalıma da bir göz atmayı unutmayın lütfen. Üzeri için dilediğiniz mevsim meyvelerini kullanabilirsiniz. Tarifimin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Elimden geldiğince hepinize tek tek dönüş sağlamaya çalışıyorum. Şimdiden kıymetli destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Evet, hemen şöyle bir dilim alarak kıvamını, dokusunu detaylı bir şekilde gösteriyorum. Gerçekten şahane bir tarif arkadaşlar. Hep bu tarifle yaparım ve her defasında da beğenerek tüketilir. Kaymak gibi ağızda eriyen tam ölçülü bu etimek tatlısını umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.